Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün önümde görmüş olduğunuz bu yeleğin anlatımını paylaşacağım sizlerle beraber. Yeleğimizin modeline şöyle bakacak olursak bakın şurada kabartmalı trabzanlar yani lastik modelimiz mevcut. Ortasında da yine şöyle gayet şık bir model var. Her iki tarafında da var ve arka tarafında yine sizlerle paylaşayım. Arka tarafında da yine bu şekilde örneğimizin deseninden uyguladım. Tam kol altı, bakın burada kol altında boşluğumuz var, trabzanlar var ve hemen yine arka tarafında bir eşitlik söz konusu. Kollarımızda da böyle fırfır detaylarını uyguladım ve çok yakıştı bu modele. Ön kısımda 3 tane düğme ile birlikte yeleğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Roba kısmından başlayıp etek kısmına kadar örülen bir model. Umarım rahatlıkla kolaylıkla yapabilirsiniz. Yeleğim 1 yaş için uygundur. Şöyle ölçülerini yine sizlere vereyim. Beden ölçüm 26 santim beden ölçüm var. Şöyle komple boy ölçüm 32 santimlik bir boy ölçüm var. Sadece robamın ölçüsü şöyle koldan robamın ölçüsü 12 santim arkadaşlar. Sadece örnek kısmının ölçüsü de 19 santim. Bir yaş çocuğuna rahatlıkla olabilecek bir model. Büyütmek isterseniz başlangıçtaki zincir sayısını artırarak ve bu robalardaki trabzan sayılarını artırarak büyütebilirsiniz. Bu 1 yaş, örneğin 2 yaş yapmak istiyorsanız eğer benim bu başladığım sayılara önlere birer tane daha trabzan, kollara birer tane daha trabzan ve arkaya 2 trabzan daha ekleyerek 2 yaş yapabilirsiniz. Yani bu ekleme örnek veriyorum, ben 70 zincirle başladıysam siz 6 tane daha ekleyeceksiniz. 76 zincirle başlayacaksınız. Bunun gibi her yaş arttıkça 6 tane zincir, 6 trabzan demek ekleyerek ilerleyeceksiniz. Yaşları büyütmek için bu işlemi uyguluyoruz. Evet, şimdi malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Elimde Lamia Baby Boom diye bir ip vardı. Onunla ördüm ama Kartopu Baby One varsa elinizde onunla yapabilirsiniz. Bu da aynı onun özelliklerini taşıyor arkadaşlar. Anti-peeling özelliğe sahiptir. 100 gram 250 metredir. Kodu da 1321, %100 akrilik. Yani Kartopu Baby One'ın tamamen aynı birebir özelliklerini taşıyan bir ip. Toplamda 1,5 adet ip kullandım. Şöyle de göstereyim. 5 numara 3 milimlikle bir tığ kullandım. Elinizde hangi iplik varsa onunla çalışabilirsiniz. Marka önemli değil. Bebeğin olması önemli. Yumuşacık olması önemli. İpinize uygun da tığ kullanırsanız böyle yumuşacık şahane bir modeliniz olmuş olur. Şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar yeleğimizin modeline zincir çekerek başladım. Toplamda 70 zincir çektim. Üzerine de 3 tane daha zincir ekledim. Yani 73 tane zincir çektim. Ama işlemimizi 70 zincir üzerinden yapacağız. Şimdi ipimi doluyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Dördüncüye trabzan olarak batıyorum. Burada 2 tane trabzanım oluştu. Ön için 10 tane trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 tane trabzanımızı yaptık. İpimi doluyorum. 11.'ye trabzan yapıyorum. 1 zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar bir trabzan daha yaptım. 10 trabzan, 11.'ye trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve aynı yere tekrar trabzan yaptım. Evet, kol içinde yine bunu sayarak 13 tane trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane trabzanımı yaptım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 13. 13 trabzanımızı yaptık. 14.'ye trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzanımı yaptım. Arka içinde 20 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 20 trabzanımızı yaptık. 21. trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar trabzan yaptım. Bunu da sayarak yine kol için 13 tane trabzanımızı yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 trabzanımı yaptım. 14. trabzanıma trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Şimdi bakın önde kaç tane trabzanımız vardı? 10 tane trabzan yaptık. 11.'ye yuvamızı yaptık. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Burada yuva ile birlikte 11 tane yine trabzan olacak. 1, yuva hariç 10, yuva ile birlikte 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, burada fazladan zincirim kaldı. Ben bu fazla zincirleri çekiyorum. Hani bu dolguları yaparken sığmazsa tekrar sökmek zorunda kalmayalım diye. Bu şekilde buradan sökerek zincirimizi küçültebiliriz. Bakın şu sondan bu şekilde küçültebiliriz. Evet, döndürüyorum. 1, 2 ve 3 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yanına değil, yanındakine, ama ilmeklere batmayacağız. Arka kanadına batacağız. Bakın. Arka kanadına. Robamızı bu şekilde arka kanatlarına trabzanlar yaparak yapacağız bu şekilde. Hatta şu başlangıcımızı şöyle de yapabiliriz. Bir zincir çektim. Hemen dibindeki, bakın, dibinde arka kanadına alıyorum. Burada bir trabzan yaptım. Arka kanadından alıyorum. Burada bir trabzan yaptım. Burada şu anda 2 tane trabzanım var. Bakın, hep arka kanatlarını alarak öreceğim. Robam boyunca hep bu şekilde çalışacağım. Hep arka kanatlarını alarak örüyoruz. Bakıyorum. Evet, yuvaya kadar geldim. Kaç tane yaptım? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane trabzanım oldu burada. Yuvamın içerisine 1,
2 trabzan, altta 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzanda, burada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Devam ediyorum. Yine arka kanatlarından alarak örgümü devam ettireceğim. Evet. Yuvaya kadar bu şekilde ilerliyorum. Yuvamın içerisine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yapıyorum. Ve yine arka kanatlarından alarak devam ediyorum. Bu şekilde. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Döndürüyorum. Bir zincir çektim. Döndüm. Yine bakın hemen dibinde arka kanadını alarak örüyorum. Hep arka kanatlarına alarak. Evet, yuvaya geldim. Yuvamın içerisine de altta 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapmıştım. Üstte de 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yapıyorum. Bir sırada 2 trabzan, bir sırada 1 trabzan şeklinde bu ayrımlarımızı, artırmalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve şu arka kanatlarına batarak örneğimizi devam ettiriyoruz. Robamız boyunca böyle ilerleyeceğiz. Hiçbir değişiklik yok. Kolu da yine, kol kısmını da yine artırma yerini size göstereceğim. Bakın, bir trabzan, 2 zincir ve 1 trabzan yapıyorum. Sonrasında yine arka kanatlarını alarak devam ediyorum. Robamızı böyle ilerleteceğiz. Şu kısım bize istediğimiz ölçüyü verene kadar, yani şöyle bir 24 santim olana kadar ben öreceğim arkadaşlar. Sizler de örün. Sonrasında kaç sıra örmüşüm, kaç santim örmüşüm sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar, ben robomu tamamladım, bitirdim. Şöyle göstereyim. Kaç sıra ördüğümü de paylaşayım sizinle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra ördüm. Roba yüksekliğini 11 santim. Roba genişliğimde 24 santim. Şöyle bakayım. Evet. 24,5 santim gibi bir roba genişliğim oldu şu arka kısım. Şimdi kollarımızı birleştireceğiz. Burada söylemek istediğim bir husus var arkadaşlar. Şimdi burada benim öndeki aynı sayılarda yapıyorsanız eğer, benim önde bakalım kaç tane trabzanım var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26 tane trabzanım var burada. Yine burada da aynı şekilde. Benimle aynı sayıları yapanlar kolu birleştirirken ki olan zinciri aynı sayıda çeksinler. Şimdi buradan sonra bir örnek kuracağız. Örneğimi aralarda 5 trabzan olacak şekilde yerleştireceğim. Şimdi isterseniz buradaki zincir sayısına karar vermeden önce örneğimi kuracağım. Kurduktan sonra sizin eğer hani büyük yapıyorsanız, eğer daha büyük veya daha küçük yapıyorsanız, eğer bu aralardaki sayılar kaça eşit olacaksa buradaki zincirinizi ona göre çekmeniz gerekiyor. O yüzden isterseniz bir sıra kadar bekleyin, bu örnek kısmımı görün, nasıl bir örnek olduğunu, ona göre isterseniz hesaplayın. Şimdi örelim. Evet, bir zincir çekiyorum. Arka kanadından alıyorum. Yuvaya kadar bu şekilde geleceğim. Burada birleşim yapacağız artık. Yuvaya geldim. Burada yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Diğer tarafta birleştireceğim. Şimdi burada siz kaç zincir çekmeniz gerektiğini öğrenmeniz için isterseniz videoyu birazcık öne sarın. Hani ben bekleyin dedim ama birazcık öne sarıp örnek kısmını görün. Böylelikle kaç trabzan boşluk bırakmanız gerektiğini o örneğe göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, 5 zincir çektim. Diğer yuvaya da bir trabzan yaptım ve devam ediyorum. Yine arka kanatlarından alarak. Bunun söyleme sebebim arkadaşlar, eğer benim gibi yaparsanız ve 5 tane trabzan sizin için olmazsa sökmek durumunda kalacaksınız. Bunu istemiyorum. Hani yanlış yönlendirdin demenizi istemediğim için bunu önceden bilgisini veriyorum size. Onun için bu kol kısmını atlayıp hani ileri sarıp örnek kısmını görün. Kendi yapmış olduğunuz sayılara göre örnek kısmını ayarlayın. Sonrasında da arada kaç tane boşluk kalacaksa, örnek kısmındaki arada kaç tane boşluk kalacaksa buradaki zincirinizi ona göre çekmeniz gerekiyor. Şimdi benim 5 trabzan kalacağı için ben burada 5 tane zincir çektim. Buraya 5 tane trabzan yapacağım. Sizin 6 kalır arada, 6 çekersiniz. Yani ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi diğer yuvaya kadar ilerleyelim. Geldim, yuvama bir trabzan yaptım. Yine 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve diğer yuvamı buluyorum. İçerisine trabzan yapıp devam ediyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, birleşimimizi yaptık. Şöyle de bir görelim isterseniz. Düz kısmına çevirelim. Evet, bu şekilde robamızı birleştirmiş olduk. Şimdi örnekli kısmımızla devam edeceğiz. Evet. Buradan sonra artık arka kanatlarına değil ilmeklere batacağız arkadaşlar. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen dibine, bakın ilmeğe, hemen dibine ilmeğime bir tane trabzan yaptım. 1 2 ilmeğe batıyorum. Tekrar ilmeğe battım. 3 4 5. Örneğimin düz yüzündeyim, bakın. Düz kısmından kuruyorum örneğimi. Bir tane atlıyorum.
ikincinin belinden şu şekilde tutuyorum. Üçüncünün yine belinden tutuyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye 1 2 trabzan, 1 2 zincir ve aynı yere tekrar, şurada 2 zincir değil arkadaşlar, bir zincir ve aynı yere trabzan yapıyorum. 2 tane. Yani burada bir V şeklinde yuvamızı oluşturmuş olduk, örneğimizi. Şimdi yine bir tane atlıyorum. İkincinin belinden lastik yapıyorum ve burada da yine bir lastik yapıyorum. İlk örneğimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi bir tane atlıyorum. İkinciye 1 2 yan yana, 3 4 5. Bir atlıyorum. İkincinin belinden lastik yapıyorum. Bir, yanındakinin yine belinden lastik yapıyorum. Bir atladım. İkinciye yuva yapıyorum. 2 kere aynı trabzana yaptım. Bir zincir ve aynı yere 2 tane daha trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Bir atlıyorum. İkincinin belinden ve üçüncünün belinden. Bakın, örneğimiz bu şekilde. Siz de kendi sayılarınıza göre bunu uyarlayabilirsiniz. Hep bir atlıyoruz. Bu şekilde ilerletiyoruz. Kendinize göre bu kısma kadar yapın. Ondan sonra bu aradaki zincir sayısına karar verin. Şimdi 5 tane trabzan yapacağım burada. 5 zincirim vardı. 1 2 3 4 ve 5. Evet, şuradaki 2 taneyi lastik olarak alıyorum. Pardon. 5 trabzan yapıp bir atlıyorduk arkadaşlar. Bir, 2 lastik olarak aldım. Daha sonrasında bir tane atlıyorum. İkinciye 2 trabzan yaptım. Bir zincir, aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum ve bir atlıyorum. Buraya da yine 2 tane lastik yapıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi burada da tam ortaya bulacağım. Tam ortaya da bir tane model yerleştireceğim. Buna bakıyorum. Bakın burada kaç tane? 2, 4, 6 ve 8 tane trabzan üzerinde. Yani şu yuvadan sonra bakın şu atladığımda sayıyorum. 2, 4, 6 ve 8 tane trabzan üzerinden işlem yaptık. Burada da yine 8 tane trabzanımı ayıracağım. Sonrasında burada tam ortayı bulup iki tarafta da eşit sayıda bırakıp tam ortayı bulup örneğimi kuracağım. Benim 14 tane trabzanım var. Buradan sonrasında şimdi bir atlıyorum. İkinciye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane yaptım. Bakıyorum doğru mu? Şimdi şurada da önce 8 tane sayalım. 2 4 6 8. Bir tane de atladım. 2 4 6
8, 10, 12, 14 diyelim. Şimdi bir tane atlıyorum, 2 lastik. Bir tane atlıyorum, yuvam. Bir tane atlıyorum, 2 lastik yapmam lazım. O zaman ne yapıyoruz? Buradan bir tane söktüm. 13 kaldı. 13. Şimdi yani yeterli gelmediği için 13 tane bıraktım. Bu tarafta da yine 13 tane olacak. Bir tane atlıyorum. İkinciye lastiğimi yapıyorum. İsterseniz bu ortadakini yerleştirmeyebilirsiniz. Ben arkasında böyle bir güzelce aşağıya doğru insin diye bir tane yerleştireceğim. Şimdi ipimi doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye yuva yapıyorum. 2 trabzan, 1 zincir ve 2 trabzan. Bir tane atlıyorum. İkinciye lastik, üçüncüye lastik. Şimdi yine bir tane atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet. Şimdi bir tane atladım. İkincinin belinden lastiğimi yapıyorum. Üçüncünün de yine belinden lastiğimi yaptım. Bir atladım. İkinciye yuva oluşturuyorum. 1, 2 trabzan, 2 zincir. Aynı yere tekrar 2 tane trabzan. Bir atladım. İkincinin belinden, yanındakinin belinden. Evet. Bakın örneğimizi eşit aralıklarla dizmiş olduk. Siz de dediğim gibi sayılarınıza uyarak yapabilirsiniz. Şimdi bunu bir atlıyoruz. Burada 5 tane trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şimdi diğer tarafta direkt bakın 2 lastik yapmıştım. Burada da yine aynı şekilde 2 lastik yapıyorum. Atlama yapmadım. Şimdi devam ediyoruz. Eğer siz burada atlama yaptıysanız atlama yapacaksınız. Yani burada ne yaptıysanız hani direkt benim hemen lastik sonunda 5 trabzanım denk gelmişti. O yüzden yine aynısını yapıyorum. Bir tane atladım. İkinciye yuvamı oluşturuyorum. Aynı yere 2 tane trabzan, 1 zincir ve yine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye 5 trabzan, ikinciden sonra 5 tane yan yana trabzan yapıyorum. 3, 4, 5. Bir tane atlıyorum. İkincinin belinden bir, yanındakini yine belinden lastik. İpimi doladım. Bir tane atladım. İkinciye 2 trabzan yapıyorum aynı yere. 1, 2 ve yine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Şurada yanlış yapmışım arkadaşlar. Şu yuvadan sonra yuvamızı yaptık. Yuvadan sonra bir tane atlıyorum. 2 tane lastik yapıyorum. Lastikleri unutmuşuz. Evet, bir tane atlıyorum. Şimdi 5 tane trabzanımı yan yana yapabilirim. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bir tane atlıyorum. İkincinin şöyle belinden aldım. 1, 2. Yine bir tane atlıyorum. İkinciye 2 trabzan. 1, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkincinin şöyle belinden, yanındakinde yine belinden bir tane atlıyorum. Sonrasında 5 tane yan yana trabzanımı yapıyorum. 2,
3, 4, 5. Evet. Örneğimizi kurmuş olduk. İnşallah anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Elimden geldiğince en iyi şekilde bütün detaylarını vermeye çalıştım. Şimdi bakın arkasında da böyle bir tane aşağıya doğru inecek. Şimdi devam ediyoruz. Artık önemli olan ilk sıraydı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine ilmeğe batıyorum. Artık bundan sonra arka kanat yok. Şöyle 2, 5 trabzanımı yapıyorum. 3, 4 ve 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bakın bu lastikler arka kısımda kaldı, ön kısımda kaldı. O yüzden bunları şöyle arkadan öne doğru alacağım. 1, yanındakini de yine aynı şekilde. 2, yuvamın içerisine 2 trabzan, 2 zincir ve 2 tane trabzan yapıyorum. Şuradaki lastikleri yine lastik olarak alıyorum. Önden şöyle. Yine 5 tane trabzanımı yapıyorum. Üç, 4, 5. Burada da yine lastiklerimizi lastik olarak alıyoruz önden. O kabartının hep önde olmasını istiyorum. Yine yuvamı yapıyorum. 2 trabzan yaptım. 2 zincir ve tekrar yine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Şuradaki lastiklerimi de yine lastik olarak alıyorum. Ve buradaki 5 trabzanımı da yine üzerine trabzanımı yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Yine buradaki lastiklerimizi lastik olarak aldım. Örneğimin yuvamın içerisine 2 trabzan, 1, 2 zincir ve 2 tane trabzan yapıyorum. Lastiklerimi yine lastik olarak alıyorum. Şimdi şöyle bir göstereyim önden. Bakın bu şekilde ilerleyecek. Şuradaki trabzanlarımı devam ettireceğim. Şöyle şu ortaya kadar gelelim. Lastiğimi lastik olarak alıyorum. 2 tane yuvama 2 trabzan, 1 zincir, şurada bir tane zincir çekeceğiz. Yine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Ve yine şu lastiklerimizi de lastik olarak alıyoruz. Evet, şimdi isterseniz sıra başına kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra başında tekrar bir tur daha göstereceğim. Yani bir kere daha göstereceğim. Zaten sonrası artık kolay. Örneklerimizi devam ettiriyoruz. Başka herhangi bir şey yok. Evet, bakın geldim yine. Şuradaki lastiklerimi yine lastik olarak aldım. Yuvama 2 trabzan, 1 zincir ve 2 trabzan. Ve yine lastiklerimizi lastik olarak alıyorum. Ve şurada 5 tane trabzanımı da yapıyorum.
Buradaki lastikler yine lastik. Yuvaya 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan, lastiklerimizi lastik. Sıra sonuna geldim, döndürüyorum, bir zincir, hemen şöyle dibine trabzanımı yapıyorum ve 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3 4 5. Bakıyorum, lastiklerimi bu sefer önde oldukları için önden alıyorum. Yuvama 2 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, tekrar yuvaya 2 trabzan ve lastiklerimi de lastik olarak alıyorum. Evet, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Önemli olan, dediğim gibi, ilk sıraydı, örneği kurana kadardı. Şimdi bakın, şöyle örneğimizi devam ettirdikçe daha iyi çıkacak ortaya. Şöyle arkada da yine, arkamızda bu şekilde. Şimdi dilerseniz istediğimiz uzunluğa gelene kadar modelimizi devam ettirelim. Sonrasında kaç sıra yapmışım, kaç santim yapmışım sizlerle paylaşacağım. En son artık kenarlarıyla birlikte devam edeceğiz. Örüp gelelim. Arkadaşlar, ben yeleğimi dip kısmını bitirdim. Örnek kısmımı yaptım. Beden kısmını istediğim ölçüye gelene kadar ördüm ve ipimi kopardım. Bu kenarlarını sık iğne veya herhangi bir şey örmedim. Sadece dediğim gibi beden kısmını bitirdim ve ipimi kestim. Toplamda kaç sıra örnekli kısımdan örmüşüz? Bunu söyleyeyim size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 sıra örnekli kısım yaptım. Oranın toplam ölçüsünü de vereyim size. Sadece örnekli olan kısmın, beden kısmının, bakın şuradan itibaren 19 santim beden kısmının ölçüsü. Şöyle boydan itibaren komple olarak da ölçüsünü vereceğim size. 32 santimde bedenimin ölçüsü. Şöyle 3 tane düğme diktim ben. Sadece bu kısmına diktim. İlik bırakmadık ama bu trabzanların aralarından zaten bu düğmeler girebiliyor arkadaşlar. O yüzden ilik bırakmadım. Şimdi kolumuzu beraber yapacağız. Bakın şöyle bir fırfır detayı yaptım. Şimdi diğer kolu da beraber yapalım. Şöyle kol altından ipimizi takacağız şuradan. Evet. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzanımı yaptım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi kol altı şu kenara kadar, şuraya kadar sık iğne ile geleceğim kol altından. Şu ilmekleri birer kere batıyorum. Evet. Sık iğne ile bu kenara kadar geldim. Şimdi ipimi doluyorum. Şurada batıyorum. Bakın, önce bir tane çıkacağım. Tığımda 3 tane var yine. Şimdi 2 olarak çıktım ve 2 olarak çıktım. Yani üçlü trabzan yapıyoruz. Bir kere dolayıp üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar aynı yere batıyorum. Bakın, bir çıktım, 2 ve 2 şeklinde çıktım. Tekrar aynı yere bir kere daha, 1 2 2. Aynı yere 3 kere batmış olduk. Şimdi geliyorum sıradaki ilmeğime, batıyorum. Bakın, yine 3 trabzan yapıyoruz. Hep üçlü trabzan yaparak sıramızı dolduracağız. Önce bir tane çıkarıyorum, sonra normal trabzan gibi yapıyorum. Her birine üçer kere üçlü trabzan yaparak ilerliyoruz. Bakın.
Evet, sıradaki yine üçlü trabzan. Her birine dediğim gibi üçer kere üçlü trabzan yapıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Yine şurada kalan kısmı sık iğne gideceğiz. Şu koltuk altını sık iğne olarak tamamlayacağız. Ve kol kısmımızı da bu şekilde bitirmiş olacağız. Böylelikle yeleğim tamamlanmış olacak. Yeleğimde sadece ilk örneği kurarken biraz zorlanabilirsiniz. Sonrasında oldukça kolay bir şekilde ilerleyecek. Onu da yine kendi sayılarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim zaten aynı benim yaptığım gibi yapıyorsanız zaten aynısı gibi öreceksiniz arkadaşlar. Evet, şimdi isterseniz sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonunda şöyle sık iğne yapacağım. Şuraya da bir tane yapıyorum. Ve birleştiriyorum. Evet, bu ipimizi de şöyle arkada yürüteceğim arkadaşlar. Böyle iplerinizi şöyle arkada yürütürseniz temiz bir işçiliğiniz olmuş olur. Evet. Evet, bitti. Kolumuzda, kol kısmımızda. Bakın gayet de güzel bir uyum sağladı bedeniyle birlikte. Güzel de bir hava kattı. Evet, yeleğimiz de bu şekilde tamamlanmış oldu arkadaşlar. Umarım keyifle örersiniz. Bakın arkası da bu şekilde. Gayet şık ve güzel bir model. Evet. İnşallah çok zorlanmadan örebilirsiniz. Böylelikle de bir videomuzun sonuna gelmiş olduk. Yapacak olan herkese kolay gelsin ve yaptıklarınızı bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. Orada görmeyi çok isterim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.